Herkese tekrardan merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Kat kat hamuruyla bol ıspanaklı muhteşem bir börek tarifi ile geldim. Tarifimize ilk olarak hamurumuzu hazırlayarak başlayalım. 2 su bardağı ılık suyu uygun bir kaba alalım. 2 tatlı kaşığı toz şeker, 1 paket kuru maya ekleyelim ve karıştıralım. Elenmiş un ilavesi yapalım. 2 tatlı kaşığı tuz. Kalan unu azar azar ekleyerek yumuşak, ele yapışmayan bir hamur hazırlayalım. Hamuru tezgah üzerine alarak yoğurmaya devam edelim. Hamuru yoğurduktan sonra aynı kaba alalım ve mayalanması için kenara kaldıralım. Bahçeden topladığım ıspanakları yıkadığım küçük olacak şekilde ince ince doğruyorum. Videomu bu kısma kadar izlediyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. İki adet kuru soğanı yemeklik olacak şekilde kavurdum. Kırmızı toz biber ile ıspanağın üzerine alıyorum. 1 tatlı kaşığı tuz, kırmızı toz biber ve karabiber ekliyorum. Dilediğiniz baharatı ekleyebilirsiniz. Tüm malzemeyi karıştıralım. Evet, mayalanan hamuru tekrardan tezgah üzerine alarak yoğuralım. Dört büyük beze, 3 adet de küçük beze olacak şekilde hamuru keserek yuvarlayalım. Bezeleri yuvarladıktan sonra un serperek tepsi büyüklüğünde açalım. Dilediğiniz tepsiyi kullanabilirsiniz. Ben yuvarlak tepsi kullanıyorum. Evet, bu büyüklük yeterli olacak.
Diğer 4 bezemi de aynı şekilde açtım. Evet, açtığımız yufkayı fırın tepsisine yerleştirelim. Tarafına gelecek şekilde eritilmiş tereyağını sürelim. Evet, ıspanaklı iç harcımızdan her tarafına gelecek şekilde yayalım. Hamuru tekrardan üzerine alalım. Ve yağlayalım. Bu işlem 4 kat olana kadar devam edelim. Evet, dördüncü son katı da üzerine alıyorum. Ve yağlıyorum. Kalan iç harcımın hepsini dördüncü son kata yayıyorum. Kenarda beklettiğim 3 bezeyi açalım. Evet, büyütebildiğimiz kadar yufkayı büyütelim. Bu büyüklük yeterli olacaktır. Oklavaya sararak iki tarafından büzdürelim. Evet, büzgüyü bozmadan oklavamızı çıkartalım ve kenara alarak kurutmaya bırakalım. Bu arada da diğer yufkalarımızı açalım. Evet, son yufkamı da açıyorum. Evet, üzeri için pileli yufkalarımız hazır. Pilesini hafif bir şekilde açıyorum. Tepsi büyüklüğüne kestikten sonra kalan küçük parçaları üzerine yerleştiriyorum. Her katı mutlaka yağlayalım. Üzeri için kestiğim yufkaları tek tek yağlayalım.
Evet, oklavayı sararak tepsimizin üzerine alalım. Keskin bir bıçak yardımıyla büyük kareler halinde böreğimizi keselim. Yağın hepsini üzerine sürelim. Ben üzerine yumurtayı yoğurt ile çırptım. Renk vermesi için hafif bir şekilde sürüyorum her dilime. Önceden ısıttığım 170 dereceli fanlı fırında pişirmeyi bırakıyorum. Evet, üzeri nar gibi kızaran böreğimi fırından hemen çıkartıyorum. Evet, dilimleri gördüğünüz gibi biraz birleşti. Mümkünse soğukken dilimleri tekrardan keserek ikrama hazırlayın. Benim vaktim olmadığı için sıcakken servis tabağına dilimleri keserek tekrardan alıyorum. Su böreği gibi ıslak ıslak bol ıspanaklı çok lezzetli bir börek oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Afiyet şifa olsun herkese.